Almanya'nın eski şansölyesi Angela Merkel, 16 yıllık iktidarı boyunca Avrupa ve dünya siyasetine sık sık damga vuran isimlerden biri oldu. Merkel'in oluşturduğu imaj ve siyasi duruş ile Almanya, özellikle Avrupa'da birçok siyasi, ekonomik ve askeri meselenin merkezinde yer aldı. Merkel, Almanya için kullanılan Avrupa'nın lokomotifi tabirini ileri taşıyan isimlerden biri oldu. İktidarı boyunca meydana gelen krizlere rağmen Almanya'yı istikrarlı bir çizgide tutmayı başardı. Ve Merkel'in ardından Almanya bir türlü toparlanamadı diyebiliriz. Bunda elbette en büyük pay trafik ışığı koalisyonu olarak tanımlanan ve başını sosyal demokratların çektiği yeni hükümet. Görev süresini tamamlayamadan dağılan bu hükümet Merkel döneminin yanlışlarını dahi unutturdu diyebiliriz. Peki nedir bunun arkasında yatan sebepler ve son birkaç yılda Almanya'yı zayıflatan noktalar? 10-10 serimizin bu videosunda işte bu soruları cevaplayacağız. Daha fazla içerik için GZT'yi takipte kalın. 2005'ten 2021'e kadar 16 yıllık Merkel ve Hristiyan Demokrat iktidarı ile ilgili öncelikle özet olarak şunu ifade edebiliriz. Merkel dönemi Almanya için reformların değil, krizlerin dönemiydi. Merkel hükümeti sürekli olarak çeşitli krizlerle mücadele etmek zorunda kaldı. Bu da farklı reform çalışmalarına darbe vurdu. Merkel dönemine damga vuran 4 büyük kriz vardı. İklim krizi, 2007'de patlak veren ekonomik kriz, özellikle 2015'te kendisini hissettiren mülteci krizi ve son olarak koronavirüs krizi. Uzmanlara göre bu krizler Merkel'in siyasi gündemini domine etti ve reformlara çok da fazla yer bırakmadı. Yani Merkel bir şeyleri ileri taşımaktan, ülkeyi gerçek anlamda yönetmekten ziyade mevcut sorunlarla boğuşmak zorunda kaldı. Aynı zamanda bu krizler ve meydana getirdikleri siyasi hesaplar, Hristiyan demokratlara özgü tutumların zarar görmesine ve partinin bir nevi sürüklenmesine neden oldu. CDU bir nevi muhafazakar kimliğini kaybetti ve şimdi yeniden kazanmaya çalışıyor diyebiliriz. Merkel döneminde Almanya'daki işsizlik oranı %12'den %6'ya kadar düştü. Ayrıca kişi başına düşen milli gelirde ve alım gücünde ciddi artış yaşandı. Bunun ötesinde Merkel, Avrupa'yı saran ekonomik kriz sırasında üstlendiği yönetici rol ile Euro bölgesinin dağılmamasını sağladı. Ancak hem Avrupa hem de Almanya için başlatılan kurtarma hamleleri ve milyarlarca euro değerindeki paketler genç nesillerin üzerindeki yükü artırdı. Kişi başına düşen devlet borçlanması 2005'e göre %44 artarak 26 bin euroya ulaştı. Ayrıca Merkel döneminde yüksek gelirli ve düşük gelirli halk tabakaları arasındaki makas giderek daha fazla açıldı. Öte yandan ev ve kira fiyatları da özellikle büyük şehirlerde en az 2'ye katladı. Ki bu Almanya'nın hala devam eden en büyük sorunlarından. Özellikle Rusya'nın 2014'te Kırım'ı ilhak etmesinin ardından Almanya'nın Merkel dönemindeki enerji ilişkileri de gündeme geldi. Merkel hükümeti Ukrayna'daki gelişmelere rağmen ucuz enerji ihtiyacını karşılayabilmek için Rusya ile ilişkileri sürdürdü. Bu da Almanya'yı enerjide Rusya'ya bağımlı hale getirdi. Ancak Merkel Rusya konusunda hala yaptıklarının arkasında. Buna göre Alman sanayi ve halkı bu ucuz enerjiye ihtiyaç duyuyordu. Örneğin Kuzey Akımı 2 boru hattı tüm tepkilere rağmen hayata geçirildi. Fakat bu bağımlılık daha sonrasında Almanya'ya pahalıya mal oldu ve sancılı bir sürece yol açtı. ABD ile özellikle savunma alanındaki yakın ilişkiler ve buna bağlı olarak Alman ordusunun göz ardı edilmesi, yeterince savunma harcaması yapılmaması da Merkel döneminin eleştirilen meselelerinden. Savunma konusunda ABD'ye fazla güvenilmesi ve Alman ordusunun hem personel hem de silah ve teçhizat bakımından ihmal edilmesi Almanya için ağır sonuçlar doğurdu. Tam da Ukrayna Savaşı devam ederken ve ABD'den daha bağımsız olma hayaliyle Avrupa'da ordular yeniden önem kazanırken Alman ordusunun halinin içler acısı olduğunu söylemek mümkün. Merkel de bu konuda çok büyük eksiklerinin olduğunu ve caydırıcılığı sağlama konusunda başarılı olamadıklarını itiraf etti. 2021'deki federal seçimlerde Hristiyan Demokratları 1-0 geriden başlatan bir unsur vardı. O da dönemin genel başkanı ve şansölye adayı seçilen Armin Laschet oldu. Laschet, diğer adaylarla karşılaştırıldığında pek güçlü bir karaktere, duruşa veya imaja sahip değildi. Yani aslında Hristiyan Demokrat seçmenlerde pek bir karşılığı yoktu. Ayrıca aday belirleme sürecinde parti içerisinde yaşanan kavgalarda seçmeni oldukça rahatsız etti. Partinin bir harmoni içerisinde hareket etmemesi gidişatı da olumsuz etkiledi. Öte yandan seçim kampanyasında CDU'nun vizyonunun tam olarak ne olduğu, ne yapmak istediği, neyi savunduğu belli değildi. Sanki seçmende karşılığı olabilecek kelimelerden bir laf kalabalığı yapmaya çalışır gibiydi parti. Ayrıca Laschet'in yaptığı bir hata
CDU'nun seçim kampanyasına vurulan son darbe oldu. 2021'de tam da seçim kampanyası sırasında Almanya'da yaşanan sel felaketi, siyasiler ve şansölye adayları için bir boy gösterme fırsatı oldu. Tek tek bölgeyi ziyaret etmeye başladılar. Ve Laschet, insanların evlerinin yıkıldığı, suların dolduğu bodrumlardan cesetlerin çıktığı bir ortamda yapılan bir espriye güldü. Kadraja yansıyan bu gülüş, CDU seçmenlerinin de büyük tepkisine yol açtı. Tüm bunlar bir araya gelince seçimlerden birkaç ay önce CDU birkaç puanlık sert bir düşüş yaşadı. Tam aksine SPD ise hem özellikle emeklilere yönelik doğru stratejisi hem de CDU'nun hataları nedeniyle hızlı bir yükseliş yaşadı. Sadece birkaç ay içerisinde 1,3 milyondan fazla CDU seçmeni SPD'ye kaydı. Ve sonuç olarak seçimi az bir farkla da olsa CDU'nun önünü de kapatarak birinci parti oldu. Federal seçimler sosyal demokratların zaferiyle tamamlandıktan sonra hem SPD hem de CDU hükümet kurma görevine talip oldular. Her ne kadar aralarında çok fazla fark olmasa da CDU'nun pek de şansı yoktu aslında. Halk Scholz'a Laschet'e göre çok daha fazla onay veriyordu. Ayrıca diğer partiler de gözlerini çoktan SPD ile koalisyon görüşmelerine çevirmişti. Hristiyan demokratlarıyla yapılan birkaç görüşme sonuçsuz bir şekilde tamamlandı. Uzun süren görüşmelerin sonucunda ortaya çıkan koalisyon trafik ışığı koalisyonu oldu. Kırmızı renkli SPD, yeşil renkli Yeşiller ve sarı renkli liberal FDP haftalarca ve gece yarılarına kadar süren zorlu görüşmelerin sonunda nihayet anlaşmaya varmıştı. Ancak aslında bu koalisyon en beklenmedik hükümetti. Zira eyaletler seviyesinde bu şekilde bir koalisyon vardı. Ancak federal seviyede böyle bir oluşuma pek de ihtimal verilmiyordu. Çünkü partilerin arasında içerik farkları özellikle kritik meselelerde oldukça fazlaydı. Buna rağmen bir koalisyon sözleşmesi imzalandı. Koalisyonun üzerinden 2 yıl geçtiğinde bu sözleşmedeki vaatlerin 3'te 2'si gerçekten ya hayata geçirilmişti ya da ele alınmaya başlamıştı. Ama koalisyonun çizdiği imaj hiç iyi değildi. Alınan en küçük kararlar bile ancak neredeyse bitmek bilmeyen kavgalar ve uzun soluklu tartışmaların ardından alınabiliyordu. Yani koalisyon güven vermiyordu. Ve bu kavgaların kapalı kapılar ardında değil de açık bir şekilde halkın önünde gerçekleşmesi hükümete olan güveni daha da fazla zedeliyordu. Özellikle koalisyonun ilk dönemlerinde Şansölye Scholz'un çok ilginç bir özelliği vardı. Görünmez olmak. Gerek iç politika olsun, gerek dış politika olsun herhangi bir önemli mesele tartışıldığında Scholz genelde ya hiç yorum yapmıyordu ya da en son yorum yapan kişi oluyordu. Alman halkı hükümet başkanından kesin ifadeler ve keskin bir liderlik beklerken Scholz bu beklentileri karşılamakta güçlük çekiyordu. Ve elbette Merkel gibi kriz yönetiminde uzmanlaşmış bir şansölyeden sonra Almanya'nın pek de alışık olmadığı bir durumdu bu. Tam da bu yüzden Scholz'a görünmez lakabı takıldı. Gazetelerde peş peşe Scholz nerede manşetleri atıldı. Scholz karar vermekte zorlanmakla ve zor kararlar verememekle suçlandı. Ayrıca bir türlü hükümet içerisinde tam olarak ağırlığını koyamıyordu. Uzmanlar Scholz'un bu tutumunun sadece Almanya'yı değil, Berlin'in Avrupa'da lider konumunda olması nedeniyle AB'nin tamamını da etkilediğini ifade ediyordu. Yani AB, Scholz'un etkisiz liderliği nedeniyle bir nevi başsız kalmış durumdaydı. Bu da elbette 10 yıllardır Almanya ile Avrupa liderliği konusunda örtülü bir yarış yürüten Fransa'nın işine geldi. Scholz'un zayıflığı hem Almanya'yı hem de Avrupa'yı olumsuz etkiledi. Almanya'nın Merkel ardından bir türlü toparlanamamasında yeni koalisyon hükümetinin sürekli bir tartışma ve anlaşmazlık hali içerisinde olmasının etkisi büyük oldu. Peki neydi sosyal demokratların, yeşillerin ve liberallerin bir türlü anlaşamadıkları konular? Aslında anlaşmazlıkları iki blok şeklinde ayırabiliriz. Para veya ekonomi politikası ve dış politika. Örneğin SPD ve Yeşiller şirketlerin düşük vergilerle değil, bir takım teşviklerle yatırım yapmaya itilmesinden yana tavır alıyordu. Liberal FDP ise doğru yolun teşvikler değil, düşük vergiler olduğunu belirtiyordu. Nüfusu giderek yaşlanan Almanya'da emekli maaşları da önemli bir mesele. SPD'nin seçim vaatlerinden biri emekli maaşlarını istikrarlı bir seviyede tutmaktı. Ancak liberaller SPD'nin girişimlerinin devletin sırtına yükleyeceği mali yük nedeniyle bu vaatlere karşı çıkıyordu. Yine SPD ve Yeşillerin enerji veya elektrik fiyatlarını düşürmeye yönelik milyarlarca euro harcanarak bir nevi suni bir baskılama yapma planları liberaller tarafından reddedildi. Liberaller enerji fiyatlarının düşürülmesi için yenilenebilir enerji kullanımına yönelik teşviklerin kaldırılmasını talep etti. Halkın üzerindeki mali yükü azaltmaya yönelik çeşitli projelerde yine koalisyon içerisinde ciddi sürtüşmelere neden oldu. Yine borçlanma da önemli konulardan biri. Ki zaten borçlanmayı frenlemek isteyen liberaller ile buna karşı çıkan sosyal demokratlar arasında bu mesele yüzünden çıkan koalisyonu
belirleyen son darbe oldu. Dış politikada ise Ukrayna anlaşmazlığı yaşanıyordu. Ne kadar yardım edilecek ve nasıl yardım edilecek? Merkel'den sonra göreve gelen Trafik Işığı Koalisyonu'nun en ciddi ve aslında tek büyük dış politika sınavı Ukrayna Savaşı oldu. Bu konuda koalisyon hükümetinin ve özellikle Şansölye Scholz'un en başından beri kesin bir tutumu vardı. O da Rusya ile NATO arasında kesinlikle doğrudan bir savaşın çıkarılmaması. Bu da doğal olarak Almanya'nın Ukrayna'ya yapacağı yardımlarda çok yavaş ve tereddütlü davranmasına yol açtı. Örneğin savaşın başında Baltık ülkeleri dahi Ukrayna'ya silah tedarik ederken Almanya'nın sadece 5000 balistik başlık ve öldürücü olmayan ekipmanlar göndermesi büyük eleştiriye neden oldu. Ayrıca Alman hükümeti yaptığı her şeyi mutlaka ABD ile koordine etme gayreti içindeydi. Örneğin Leopard tankları ancak ABD'nin Abrams tanklarını göndermesinin ardından Ukrayna'ya sevk edildi. Her ne kadar itiraf etmek istemeseler de bu aslında bir nevi ABD'nin arkasına sığınmaktı ve yalnız başına yanlış olabilecek bir şey yapıp Rusya'nın öfkesini çekmek istemiyorlardı. Yani Almanya ABD'nin izinden gidiyor ve bunu koordinasyon kelimesiyle kamufle ederek gerekli kararları almıyordu. Bu nedenle Scholz hükümeti cesur kararlar verememekle suçlandı. Bu mesele koalisyon içerisinde de ciddi tartışmalara neden oldu ve AB içerisinde Almanya'nın güvenilirliğini ve lider rolünü sarsan bir unsur oldu. FDP ve Yeşiller içerisindeki belli gruplar çok daha sert ve belirleyici hamleler talep ederken SPD ve Scholz yönetimi dikkatli davranıyordu. Scholz'un Ukrayna'ya bir türlü uzun menzilli Taurus seyir füzelerini göndermemesi sadece bir örnek. Yine bu tartışmalar koalisyona olan güveni de ayrıca sarstı ve muhalefetin ekmeğine yağ sürdü diyebiliriz. Tabii ki işin bir de finansal boyutu var. Ukrayna'ya yapılan yardımlar ve duyurulan askeri paketler Alman ekonomisine ek bir yük yüklüyordu. Bu da fazla borçlanmaya karşı çıkan FDP liderliğindeki Maliye Bakanlığı ile bütçe belirleme görüşmelerinde sürtüşmelere yol açıyordu. Bir diğer boyut enerji. Rusya ile ilişkilerin bozulması Almanya'nın enerjide ucuz Rus gazından vazgeçmek zorunda kalmasına yol açtı. Bu da hükümeti alternatif enerji arayışına itti. Ne de olsa Alman sanayinin yoğun ihtiyacı bir yerden karşılanmak zorundaydı. Alman hükümeti Körfez ülkeleriyle siyasi görüşmelerde Alman devletini küçük düşürmekle suçlandı. Ayrıca Rusya ile enerji ilişkileri konusunda Şansölye Scholz'un mu yoksa Dışişleri Bakanı Baerbock'un mu daha çok söz sahibi olacağı SPD ile Yeşiller arasında yeni bir sürtüşmenin fitilini ateşledi. Yani Alman hükümeti Ukrayna konusunda da genel hatlar haricinde bir türlü tam olarak ortak bir çizgide buluşamadı. Genel anlamda şunu kesin bir şekilde ifade edebiliriz. Merkel sonrası göreve gelen Alman hükümetinin dış politika karnesi hiç ama hiç parlak değil. Alman medyası, Avrupa medyası, uluslararası medya, Alman muhalefeti hepsinin ifade ettiği ortak bir şey vardı. Almanya dünyada ciddiye alınmıyor. Uluslararası etkinliklerde, ziyaretlerde ve ikili görüşmelerde Almanya'nın konumunun gittikçe daha da önemsizleştiği ifade edildi. Almanya, Scholz döneminde hem dünyada hem de Avrupa'da sözlerine çok daha fazla kıymet verilen o eski konumunu kaybetmişti. Hristiyan demokratlara göre Scholz hükümeti Avrupa'ya dair meselelerde kesin bir tavır göstermiyordu, sessiz kalıyordu ve bu da ciddiye alınmamalarına yol açıyordu. Yine bunun da aslında Ukrayna Savaşı ile ilgisi var. Zira Almanya'nın bu konudaki tereddütleri Baltık ülkeleri başta olmak üzere Avrupa'nın geri kalanında Almanya'ya olan güveni sarstı. Baerbock yönetimindeki Dışişleri Bakanlığı'nın değerlere dayalı ve feminist dış politikasının da Almanya'nın ciddiye alınmamasında büyük payı var. Çünkü böyle bir yaklaşımın gerçeklikten uzak olduğu ve dünyanın çeşitli bölgelerindeki krizlere bakacak olursak pek de uygulanabilir olmadığı dile getiriliyor. Böyle katı bir çerçeve çizilmesi Almanya'nın elini kolunu bağlamış oldu ve ülkeyi dünyanın uluslararası ilişkilerin gerçeklerinden, akıllıca hamleler yapma gereğinden uzaklaştırmış oldu. Bu şekilde Almanya kendi çıkarlarını etkileyen ana meseleleri bir nevi ıskalar hale geldi. Yani Alman dış politikası dünyada yaşanan krizler ile Scholz hükümetinin batılı değerlere dayalı bir tutum sergileme isteği ve kararsızlığı, etkisizliği arasında ezildi. Almanya'da son birkaç yılda giderek daha da hızlanan ekonomik sıkıntılar aslında Scholz hükümetinin eseri değil. Bu sorunlar uzun süredir üst üste gelen bazı eksiklerin nihayet patlak vermesiyle meydana geldi. Ve Scholz hükümeti bu duruma karşı gerekli önlemleri almayı veya bir çözüm bulmayı başaramadı. Aslında sürekli bir gelişim halinde olan Alman ekonomisi bir süredir durağan halde. İşsizlik artıyor, iflas eden şirketler çoğalıyor. Yani genel görünüm iyi değil. Son yıllarda görülen nispeten yüksek enflasyon nedeniyle alım gücü düştü ve tüketim azaldı.
tüketimin azalması ve halkın güvensizlik durumu nedeniyle tüketimde bulunmak yerine para biriktirmesi ekonomiyi olumsuz etkiliyor. Ancak Alman ekonomisini asıl zorlayan meseleler yapısal sorunlar. Alman ekonomisini yeşil ve iklim dostu bir hale getirme planları hem çok zor hem de çok pahalıya mal olduğu için birçok şirket Almanya'dan ayrılıp üretime ülke dışında devam etmeyi değerlendiriyor. Aynı zamanda nüfusun yaşlanması ve buna bağlı olarak iş gücünün azalması da Alman ekonomisini zora sokuyor. Yüksek vergiler ve Almanya'nın 10 yıllardır kurtulamadığı aşırı bürokrasi de Alman ekonomisinde bir şeyleri harekete geçirmeyi zorlaştırıyor. Ayrıca altyapı yatırımları yavaş ilerliyor ve genel olarak elektrik ve internet ağı gibi altyapıların durumu pek de iç açıcı değil. Yine bu da ekonomiyi olumsuz etkileyen unsurlardan. Almanya'nın dijitalleşme konusunda birçok ülkenin gerisinde kalması da ekonominin çağa ayak uyduramamasına neden oluyor. Almanya'nın bel kemiğini oluşturan otomotiv endüstrisi de krizden nasibini alıyor. Elektrikli arabalara geçiş planları bu endüstriye pahalıya patlıyor. Ayrıca elektrikli motorların üretiminde daha az insan gücüne ihtiyaç duyulduğu için küçük tedarikçilerde on binlerce iş tehlikede. Gerek Volkswagen gibi araba şirketleri, gerek Bosch gibi büyük teknoloji şirketleri, gerekse ThyssenKrupp gibi dev çelik ve savunma sanayi şirketleri peş peşe binlerce kişiyi işten çıkarıyor. Anlaşmazlıklar içerisinde boğulan bir hükümet somut bir çözüm sağlamayı başaramadı. Scholz yönetimindeki koalisyonda zamanla aslında iki cephe oluştu. Her ne kadar her konuda aynı çizgide olmasalar da Sosyal Demokratlar ve Yeşiller bir tarafta, Liberal FDP ise bir yanda. Koalisyonun en başından beri FDP'nin kesin bir talebi vardı. Almanya'da uygulanan borç freninden hiçbir şekilde taviz verilmeyecekti. Bu yasa 2007 krizinin ardından 2009 yılında uygulamaya konulmuştu. Buna göre Almanya her sene gayri safi yurt içi hasılanın ancak %0.35'i kadar yeni borç yapabilir. Ki bu da şu an yaklaşık 9-10 milyar euroya tekabül ediyor. Daha koalisyon görüşmeleri yapılırken bu mesele tartışma konusu olmuştu. Başta Ukrayna krizi ve halkın sırtındaki yükü hafifletmek için ödenen destekler hükümetin bütçe planlamasını sıkıntıya soktu. Scholz, Ukrayna için yeni kaynak çıkarabilmek amacıyla borç frenini durdurma girişiminde bulundu. Ancak Maliye Bakanı ve FDP Başkanı Christian Lindner buna engel oldu. Sonuç olarak bu anlaşmazlık koalisyonun bir gecede dağılmasına yol açtı. FDP yönetimi ve partinin önde gelen isimleri daha önce de birçok kez koalisyonu dağıtma tehdidinde bulunmuştu. FDP genel anlamda koalisyon içerisinde örneğin Ukrayna'ya çok daha kesin bir askeri destek verilmesini, daha güçlü silahların sevk edilmesini isteyen taraftı. Ekonomide ve dış politikada yaşanan anlaşmazlıklar ve FDP'nin Scholz'un istediği çizginin dışında hareket etmesi, koalisyon karşıtı açıklamalar yapılması hükümeti sarsıyordu. FDP parti delegeleri arasında koalisyona tamam mı devam mı anketleri yaptırıyordu. FDP'den Maliye Bakanı Lindner, Yeşillerden Ekonomi Bakanı Habeck'in ekonomiye dair tavsiyelerine karşı kendi tavsiyelerini içeren bir rapor sundu. Üstelik Habeck'in aslında ilk başta gizli kalması gereken raporunu birileri sızdırmıştı ve raporu bilen kişi sayısı sınırlıydı. Yani koalisyondaki güvensizlik ve birbirinin arkasından iş çevirme had safhaya çıkmıştı. Ve daha sonra ortaya şöyle bir şey çıktı. FDP koalisyondan ayrılma kararını aslında çoktan vermişti. SPD'yi ve Scholz'u suçluyorlardı. Ancak daha koalisyon çökmeden açık meydan savaşı gibi ifadelerin kullanıldığı gizli bir raporla koalisyonu nasıl dağılmaya götüreceklerine dair strateji belirlemişlerdi. Üstelik bu rapor sızdığında böyle bir şey yok diyerek Almanya'nın tamamına yalan söylemişler. Rapor tam haliyle ortaya çıkınca da yalanlarını kabul etmek zorunda kalmışlardı. Scholz koalisyonu tüm kavgalarıyla, anlaşmazlıklarıyla, iyisiyle, kötüsüyle artık tarihe karıştı. Peki Almanya'yı bundan sonra ne bekliyor? Şu kesin, Alman hükümetinde yeniden Hristiyan Demokratları göreceğiz. Hangi partiyi desteklerse desteklesin, halkın büyük bir kısmı CDU'nun kurulacak yeni koalisyonun mutlaka bir parçası olmasını istiyor. Büyük çoğunluk büyük koalisyonun yani CDU ile SPD'nin arasında bir koalisyon kurulmasından yana. Ki mecliste oluşabilecek çoğunluklara bakarsak en olası ihtimal de bu. Her iki taraf da bunu peşin şekilde reddetmiyor. Aslında kesin bir şekilde reddedilen tek bir koalisyon ihtimali var. O da Yeşillerle Hristiyan Demokratlar arasında bir koalisyon. Yeşiller her ne kadar peşin hüküm verilmemesini istese de CDU hiçbir şekilde Yeşillerle yan yana gelmek istemiyor. Parti içerisinde bu konuda küçük anlaşmazlıklar olsa da genel çizgi bu yönde. Bir diğer mesele de aşırı sağcı AfD'nin yükselişi. Her ne kadar tüm partiler AfD'ye karşı ateşten bir duvar örülüp işbirliği yapılmamasından yana olsa da bunun ne kadar sürdürülebilir olduğu tartışma konusu. Eyaletler seviyesinde bu ateşten duvarda ilk gedikler bir süre önce küçük de olsa açılmaya başlandı. Peki Hristiyan Demokratlar Almanya için
ne istiyor? Hedeflerini tek bir kelimeyle ifade ediyorlar. O da siyasi değişim. Daha az bürokrasi, çalışacak durumda olan insanlara verilen devlet desteklerinin sonlandırılması, enerjinin ucuzlatılması ve vergi reformu veya vergi düzeninin yeniden yapılandırılması. CDU ayrıca Almanya'ya Avrupa'da yeniden lider rolünü kazandırmayı, göç şartlarını ağırlaştırılmayı, yasa dışı göçü tamamen sonlandırmayı ve Alman vatandaşlığının alınmasını zorlaştırmayı da hedefliyor. Yani bir CDU hükümeti güvenlikten ekonomiye kadar her alanda kesin kararlar alarak Almanya'yı yeniden ileri taşımayı vaat ediyor. Bunun olup olmayacağını zaman gösterecek. Ne de olsa bir türlü düzene oturmayan trafik ışığı koalisyonu da geleceğe dair oldukça iyimser bir şekilde göreve başlamıştı. Almanya'nın eski şansölyesi Angela Merkel, 16 yıllık iktidarı boyunca Avrupa ve dünya siyasetine sık sık damga vuran isimlerden biri oldu. Merkel'in oluşturduğu imaj ve siyasi duruş ile Almanya, özellikle Avrupa'da birçok siyasi, ekonomik ve askeri meselenin merkezinde yer aldı.